Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir projeyle karşınızdayım. Bu kez marka bir çanta çalıştım. Ben de zaten bu markayı çok seviyorum ve ürünlerini çok seviyorum. Bu çanta da çok hoşuma gitti. Siz takipçilerimden de tabii ki istek geldi. Ben de bunu değerlendirmek istedim. Orijinaliyle birebir çalıştım. Birebir aynı renklerde çalıştım. Belki bir ton daha koyusu, daha açığı olabilir ama renkler birebir aynı. Form birebir aynı. Orijinalinde astar yapılmamıştı. Çıt çıt vesaire astar yoktu. Ben de şu an size bu şekilde gösteriyorum. Ama ben daha sonra uzun vadede kullanmak için daha sağlam ve kullanışlı olsun diye içerisine astar ve mutlaka çıt çıt yapacağım. Size de onu yapmanızı öneririm. Bu şekilde hem daha kullanışlı oluyor hem de daha profesyonel, güzel bir görünüme kavuşuyor. Çantamız bu şekilde. Çok tatlı. Videoda bütün detaylarından bahsettim. Sizler de videomu izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve destek amaçlı daha fazla takipçiye ulaşmam için yorum yapmayı unutmayın. Bu ve diğer bütün projelerimin detaylı görsellerini Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Onu da linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Evet, çok fazla yoruldum. O zaman keyifli seyirler. Evet, biliyorsunuz ki bütün tariflerimi sizlerle ücretsiz paylaşıyorum. Sizler de eğer bana destek olmak isterseniz ekrandaki talimatları izleyerek destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, şöyle motiflerimi göstermek istiyorum. Bu şekilde 3 boyutlu çiçekli motiflerden toplamda 5 tane hazırlıyoruz. Ben 2 tanesini hazırladım. Şimdi bir tanesini de sizlere göstererek hazırlayacağım. Çok tatlı şeker motifler. Ben daha önce bununla çok güzel bir çanta çalışmıştım. Onu da şu an ekranda görüyorsunuz. Şimdi de ünlü markanın bu çantasını çalışacağız. Şöyle bakın, turuncu ipimi alıyorum. 3 milim tığ ile çalışıyorum ben. Sihirli halkamı yapıyorum. İlmeğimi sabitliyorum. Ardından halkamın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. Halkamın ipini daraltarak orta noktayı olabildiğince küçültüyorum. Şimdi ilk başladığım sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum ve bir tane aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. Yani altta 8 tane sık iğnemiz vardı. Bir üst sıraya geçiyorum. Burada da her sık iğne boşluğunun içerisine birer tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne sayımızın 16'ya ulaşması gerekiyor. İkinci sıranın sonunda sık iğne sayımız 16 olacak. Evet, 16 tane sık iğnem var. Şimdi bakın, bir sonrakine batıyorum. Şöyle ilmeğimi kaydırıyorum ve sabitleyip kesiyorum. Ardından şöyle başlangıç ipiyle bitiş ipini kaydırarak ortak noktada buluşturuyorum ve sonrasında düğüm yaparak sabitliyorum. Ve çiçeğimizin orta noktası hazır. Evet, şimdi diğer rengime geçiyorum. İpimi sabitledikten sonra bakın, herhangi bir boşluğun, sık iğne boşluğun içerisine batıyorum. Sabitledikten sonra 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlk zincirimi de bir trabzan kabul ediyorum. Toplamda aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Oraya da yine
3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir alt sırada 16 tane sık iğnemiz vardı. Bu sırada da 8 tane üçlü trabzan grubumuz olacak. Aralarda birer zincir ve trabzanlar aynı noktada. Bakın bu şekilde doluyoruz. Bir sık iğne boşluğu atlıyoruz. Diğerine geçiyoruz. Birinci trabzan aynı noktaya. İkinci trabzan ve aynı noktaya üçüncü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde 8 tane trabzan grubunun olması çok önemli. Aksi halde model oturmaz. Evet, şimdi 8. trabzan grubunu da yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum, kaydırıyorum ve ilmeğimi biraz gevşetip bekletiyorum. Şimdi diğer rengime geçeceğim, zemin rengime. Ben bunun için yeşili kullanacağım. Yeşilimin rengi gerçekten şahane. Orijinal modelde de zaten ona yakın bir yeşil kullanılmıştı. Şimdi altta atladığımız bir zincirlik sık iğne boşluklarına, bakın gördüğünüz kısımlara batarak zeminimizi oluşturacağız. Battım. Şimdi arkadan şu ipi çıkarıyorum. Şöyle tığla daha kolay olur. Evet. Şimdi ipimi o noktaya sabitledikten sonra 2 tane zincir çekerek bunu bir trabzan kabul ediyorum. Sonrasında doluyorum. İç kısma batıyorum ve üçünü birlikte kaydırıyorum. Bakın bir tane trabzanım oldu. Arada 4 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bakın bir sonraki sık iğne boşluğuna, atladığım sık iğne boşluğuna geliyorum. Önce 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Sonrasında bakın arkadaki bir zincirlik kısma giriyorum ve 3 ilmeğimi tek seferde kaydırıyorum. Dört zincir çekiyorum. Atladığım sık iğne boşluğuna giriyorum. İkisini birlikte aldım. Bir sonraki noktaya girdim ve hepsini birlikte topluyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, geldim sıra sonuna. Şimdi 4 tane zincirimi çekiyorum. İlk başladığım trabzanın şöyle tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve sabitliyorum. Sonrasında yine alttaki açık renk ipimle örmeye devam edeceğim. Bunu bekletiyorum. Şimdi açık renk ipimin bıraktığım noktadan devam ettireceğim. Öne aldım. Bir zincirle yukarı çıktım. Bakın sıradaki trabzanın içine girdim. İkisini birlikte aldım. Şimdi 4 zincirlik kısma giriyorum ve üçünü birlikte topluyorum. Şu an 2 tane trabzanım oldu. Aynı noktaya giriyorum. Bakın ikisini birlikte aldım, beklettim. Sonra
4 zincirli kısma battım. Hepsini birlikte topladım. Şu an 3 oldu trabzanım. Sonraki trabzanın tepe noktasına giriyorum. 4. trabzanımı yapıyorum. Bir alt sırada 3 tane olan trabzanım burada 4'e çıkarıyorum. Bakın, ilkin üzerine bir tane yaptım. Şimdi 4 zincirli kısma battım. Hepsini kaydırdım. Doluyorum. Sırada ikincisi var. Onun tepesine batıyorum. İlkini yapıyorum. Bir sonrakini 3 zincirli kısma batıp kaydırıyorum. Doluyorum. Evet. Aynı noktaya yine batıyorum. Şimdi 3. trabzanımı yapıyorum. Doluyorum. Aynı noktaya yine batıyorum. Ve 4. trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde. Arada 2 zincir ve 4'er trabzan şeklinde. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, geldim sıra sonuna. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Şimdi yine yeşil ipimle, zemin rengimle devam edeceğim. O turuncu sadece tomurcuk kısmıydı. Evet. İlk trabzanımı yapıyorum. Doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. 2 ilmeğimi birlikte aldım, beklettim. 2 zincirli kısma giriyorum. 3 ilmeğin aynı anda topluyorum. Burada şu an 2 tane trabzanım oldu. Sonrasında 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yeşil trabzanların tepesine yine 2 tane trabzan yapıyorum. Birinci trabzanım. Aynı noktaya batıyorum ve ikinci trabzanım. Arada 5 zincir, 2 trabzan şeklinde, bakın bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, geldim sıra sonuna. Son olarak 5 tane zincirimi çekiyorum ve ilk başladığım trabzanın tepe noktasına batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi yine açık renk ipimle devam ediyorum. Bakın bu sırada bu 5 zincirli kısımları üstten örmeyeceğiz. Onları arkaya verip direkt trabzanların üzerinden öreceğiz. İlk 2 trabzanın üzerine birer tane trabzan yaparak üçüncüsüne geliyorum. Üçüncüsüne de bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi doluyorum aynı noktaya 4. trabzanımı yapıyorum. Bir sonrakine de giriyorum. 5. trabzanımı yapıyorum. Yani altta 4 tane olan açık renkli olan, krem renkli olan trabzanımız burada 5'e ulaştı. Arada 2 zincir çekiyorum. Bakın şu 5 zincirli kısımlar arkada kalacak. Onları trabzanların arasına yedirmeyin. Sadece trabzanların üzerinde 5'er tane trabzan olacak şekilde, aralarda da 2 tane
zincir olacak şekilde ne yapıyoruz? Sıramızı tamamlıyoruz. Trabzanımız 3 ile başlamıştı. Bir sonraki sırada 4 oldu. Bu sırada 5'e ulaştı. Bakın 5 zincirlik yeşilleri arkaya verdim. Onları kesinlikle bu trabzanların arasına katmıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, geldim sıra sonuna. Son 2 trabzanımı yaptım. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına battım, kaydırdım ve sabitledim. Şimdi bir zincirle yukarı çıktım ve aynı noktaya bir tane sık iğne yaptım. Bakın aynı renkte devam ediyoruz. Doluyorum, bir tane atlıyorum. Ortadakine 7 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne dedim, pardon, trabzan yapıyorum. İlkine sık iğne, ikincisine atla, üçüncüsüne 7 tane trabzan, dördüncüsüne atla, beşincisine sık iğne şeklinde toplam 8 tane bu yelpazemizden oluşturuyoruz. Bakın birincisini yaptık. Arada 2 zincir. İlk trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne. İkincisini atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine ise 7 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bir tane atlayıp sondaki trabzanın tepesine ne yapıyoruz? Sık iğnemizi yapıyoruz. Aynı şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, şimdi sıramı tamamladım. Son yelpazemi de yaptım. Son trabzanımın üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. İlk başladığım trabzanın şöyle tepe noktasına batıyorum. Trabzan demişim, pardon, sık iğnenin kaydırıyorum ve sabitliyorum. Bir kez daha sabitliyorum. Şimdi bu iple olan işimiz bitti. Tamamen yeşil olan zemin rengiyle devam edeceğiz. Çünkü çiçeğimizi yapmış olduk. Evet, şimdi iyice sabitledikten sonra yeşil ipimi buluyorum. Kaldığım noktadan içe doğru kaydırıyorum. Şimdi bir alt sırada burada 2 trabzanımız vardı. Şimdi bu sırada bu trabzan sayısını 3'e çıkaracağız. Evet. Üçüncü trabzanı da yapıyorum. Sonra arka kısmı çeviriyorum. Bakın 5 zincirli kısımlarımız vardı. Şimdi oralara 5'er tane trabzan çalışıyoruz. İki, üç, 4 ve 5. Evet, 5 zincirli kısımlara 5 tane trabzan yaptım. Şimdi doluyorum. Şuradaki 2 tane trabzan üzerine de 3 tane trabzan yapıyorum.
Evet, tam yeşil trabzanların üzerine 3 tane trabzan, arkadaki 5 zincirli kısımlara da 5 tane trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi gördüğünüz gibi son olarak 5 zincirli kısma da 5 tane trabzanı yapıyorum. Evet, şimdi üçlü trabzanın ilkinin tepesine trabzan yaptım. Şimdi ikincisine geliyorum. Bu noktaya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4 ve 5. Şimdi bir sonraki yani üçüncü trabzanın üzerine geliyorum. Buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi doluyorum. Üçüncüsünün sıradakinin üzerine geliyorum. Pardon, dördüncüsünün buraya bir çakma trabzan yapıyorum. Şimdi 11 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane sık iğne yaptıktan sonra şimdi doluyorum. Bir tane çakma trabzan yapıyorum. Doluyorum bir sonrakine bir tane ikili trabzan. Tam ortada kalan trabzana da 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada amacımız motifimize, daire olan motifimize, yuvarlak olan motifimize kare formunu vermek. O yüzden bazı kısımları trabzan, bazı kısımları çakma trabzan, bazı kısımları da sık iğne ile geçerek o kare formunu veriyoruz. Evet, şimdi bakalım bütün çevresini aynı şekilde geçtim. Geldim sıra başına. En son olarak sık iğne yapmıştım. Şimdi doluyorum. Çakma trabzanımı yapıyorum. Sonrasında ilk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Kaydırıyorum. Ardından bir zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi bütün trabzan sık iğne fark etmeksizin hepsinin üzerinden bir sıra sık iğne geçeceğim. Ama şu 5 tane trabzan vardı ya köşe noktalar oluşturduğumuz. Onların içerisine köşe olduğu için 3 tane sık iğne yapacağım. Bakın tam o noktaya geldim. Beşlinin orta noktasına geldim. Şimdi burada bir aynı noktaya, 2 aynı noktaya, üçüncüyü yapıyorum. Evet, köşelerde sadece aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyoruz. Onun dışında her bulduğumuz boşluğun üstüne sadece bir tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz.
Evet, geldim sıra sonuna bakın. Son sık iğnemi de yapıyorum. Şimdi ilk başladığım sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. Kaydırıyorum ve sabitliyorum. Ardından yine bir zincirle yukarı çıkıyorum ve yine alt sırada yaptığım işlemi tekrar ediyorum. Her sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne, sadece bu 4 tane köşe noktada aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyoruz köşe olduğu için. Tam köşe noktaya geldim. Bakın. Birinci sık iğnem. Aynı noktaya ikinci sık iğnem. Aynı noktaya üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Evet, bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. İlk başladığım sık iğnenin tepesine battım, kaydırdım ve sabitleyip ipimi koparıyorum. Yeşil ipli olan işim bitti. Şimdi 2 sıra siyah ipimle sık iğne geçeceğim. Modelde bir sıra geçmiş ama ben 2 sıra geçmek istedim. O yüzden 2 sıra sık iğne geçtim. Bir tık daha çantam büyük olsun diye. Şimdi gösterelim hemen. Herhangi bir noktadan ipimi sabitleyip batıyorum. Burada da yine yeşil iple yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Sadece köşe noktalara gelen 3 tane olan o sık iğnenin orta noktasındaki sık iğneye 3 tane yapacağız. Onun dışında her birinin üzerine birer tane batarak bütün çevresini sık iğne geçiyoruz. Evet, motiflerimi hazırladım. Kenarlarında sık iğne geçtim. Gördüğünüz gibi motiflerimiz şahane oldu. Renkleri, dokusu, uyumu mükemmel. Gerçekten çok hoş oldu. Bunu da öyle alt zeminle çalıştım. İkisinin karışık rengi. Şimdi birleştirme için bakın. Tabana çalıştığım çiçeği ortaya koyuyorum. Birleştirmeleri siyah iplikle yapacağız. Siyah ipliğimi hazırlıyorum. Şimdi bakın, o tabanın etrafına 4 motifimizi yerleştireceğiz. Bir yeşilli, bir morlu, bir yeşilli, bir morlu şeklinde. Şimdi bakın, köşeden tam 3 zincirlik, 3 sık iğnelik noktalardan geçirerek şöyle bir sabitleme yapacağım. Daha sonra da bir sağdan bir soldan kaydırarak birleştireceğim. Evet, sabitledikten sonra bakın şimdi dış kanatlarındaki ilmeklere batıyorum. İkisinin içinden geçiriyorum. Sonra da ilmeğimin içinden kaydırıyorum. Dış kanatlardan geçiriyorum. İlmeğimin içinden kaydırıyorum. Bu şekilde önce bir yanını birleştiriyorum.
Evet bakın birinci motifimizi birleştirdik. Şimdi ikinci motifimizle devam edeceğiz. Onu da yine bir köşesinden birleştireceğiz. Aynı mantıkla. Şimdi üçüncü motifimizle devam edeceğiz. Bakın iki tanesini yerleştirdim. Üçüncüsünü yerleştirmesini gösteriyorum size. Şimdi üçüncü motifimizi birleştireceğiz, yerleştireceğiz ve örerek birleştireceğiz. Evet gördüğünüz gibi 4 tane motifi birleştirdim. Bir tanesini yanlarında diktim. Yanlarından da birleştirdim. Şimdi diğerinin de yandan birleştirmeyi göstereceğim. Hepsi zaten aynı mantıkla yapılıyor. Evet ilmeğimi alıyorum, kaydırıyorum. Şimdi altlarını birleştirdiğim iki ayrı motifi yandan yukarıya doğru birleştirerek çanta formunu vereceğim. Yine her iki tarafta da dış kanatlardan batarak içten kaydırarak birleştirmemi yapıyorum. Bakın önce bu taraftaki dış kanattan battım. Sonra diğer taraftaki karşıdaki dış kanattan ikisini çekiyorum ve kaydırarak birleştiriyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde birleştirip çantamıza formunu kazandıralım.
Evet, şimdi birleştirmemi yaptım. Gördüğünüz gibi kenar kısımlardan sık iğne yaptım. Şimdi ben ipimi kopardım en son yaptıktan sonra, ama koparmaya da gerek yok aslında. Üzerinden şöyle bir sıra sık iğne geçeceğim. Ben şu yeşil kısmını daha çok beğendim. Askılarımı da bu kısımlara yapacağım. Yani yeşil kısım ön planda olacak benim için. O yüzden de sık iğnemin şuradan bir yerden başlayacağım. Evet. Şimdi sabitliyorum. Buralarda her sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Bakın, direkt birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Burada sık iğnelerinizi sıkı yapmaya gayret edin. Hani o ağız formunu toplasın, düzgün dursun diye. Çok aşırı da sıkı yapmayın da büzüşür, bu sefer de kötü olur. Böyle tok ve güzel durması açısından bakın şöyle yaparak şu noktaya kadar ilerliyorum. Evet, bakın sık iğnemi yaparak geldim. Sonra şu kısımda bakın bir içe doğru göçüklük var. Buraya da sık iğne yaparsam bu göçüklük devam eder. Bu noktayı şöyle doluyorum bakın. 1, 2, 3. 3 tanesinden itibaren şöyle çakma trabzanla iniyorum. Çakma trabzan yaptım. Doladım. İkincisine de şöyle çakma trabzan yapıyorum. Bakın şu dengeyi korumak, düz bir geçiş olsun diye. Doluyorum. Bakın tam şu noktaya geliyorum. Buraya şöyle küçük bir sıkı bir ikili trabzan yapıyorum. Ve çok gevşek yapmayın. Bakın şöyle sıkı bir ikili trabzan yaptım. Şimdi doladım. Bakın tam orta noktaya geliyorum. Şu noktaya atıyorum. Yine şöyle ilmeklerimi sıkarak yine sıkı bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın gördünüz mü geçişimiz ne kadar muntazam oldu. Şimdi dönüyorum. Yine bir tane sıkı bir ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Yine sıkı bir sıkı bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın sonrasında doladığım bir tane çakma trabzan yapıyorum. Bakın geçişi görüyor musunuz? Ne kadar düz oldu. Şimdi devamında yine diğer birleştirme noktasına kadar her yeri normal sık iğne yapıp o kısımlarda şurada yaptığım işlemin aynısını yapabilirsiniz. Bu şekilde şimdi çevresini tamamen sık iğne geçip geliyorum. Evet, şimdi askı kısımlarıyla devam ediyoruz. Şöyle bakın, kat kat ipimi sarıyorum. Şöyle bakın, kalınlığımı görüyorsunuz. İnce de değil, aşırı kalın da değil. Şöyle askı boyutunda da ayarladım. Bakın şöyle gösterelim. Çok zaten kola takılan bir şey değil. Elde tutulan bir çanta olduğu için. Şimdi bunu şöyle bakın ölçüyorum. Uzunluğumuz 40 santim. Şimdi bakın en son ipimi alıyorum, sardığım ipi. Şurada bir önce sabitliyorum. Bu arada kaç kat yapmışım bunu da söyleyeyim hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12 kat yapmışım. Şimdi bakın şöyle alt kısma battım. Şöyle biraz ilerletiyorum. Büyük bir kaydırma yapıyorum. Sonrasında şuradan çektim ve sık iğne yaptım. Bakın. Çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Alttaki ipimi. Evet, bakın bu şekilde 4-5 tane sık iğne yaptıktan sonra diğer rengimize geçiyoruz. Şimdi bunu alıyorum. Aşağıdan şöyle bağlıyorum ve sabitliyorum. Şimdi şu yeşil ipimi arada yürüterek bunu bunun içinden geçiriyorum.
sağlamlaştırdım bakın. Yeşil ipimi de yürüterek bu ipimle yapmaya devam ediyorum. Bakın. Bunu yaptıkça şöyle sıkılayacağız. Daha sıkı yapmakta gayret etmek lazım. Ben şu an kamerada olduğum için biraz zorlanıyorum. Daha kontrollü bir şekilde yapmak lazım. Bakın, diğerini de aradan yürütüyorum yeşil ipimi. Bu şekilde ipleri yürüte yürüte, renk kata kata öreceğim şimdi. Bakın, bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Sonra diğer renge geçeceğiz. Bunu bırakacağız. Diğer rengi devreye sokacağız. Diğer rengimi devreye sokuyorum. Şuradan mor ipimi iyice sıkıyorum. Sonrasında bununla devam ediyorum. Sürekli sıkarak kontrollü bir şekilde giderek sap kısmını yapacağım. Şimdi ben anlattığım için anlatırken masada yapamıyorum. Mantığını anlamışsınızdır umarım. Şimdi normal oturup koltuğumda bunları sıkı ve güzel bir şekilde öreceğim. Mantık bu. İpleri yürütüyoruz. İstediğimiz gibi değiştirerek devam ediyoruz. Evet, şimdi bakın sapı bitirdikten sonra şöyle dikme kısmını bilmeyenler için göstereceğim. Bakın şöyle geniş bir kısım bırakıyorum dikmek için. Bu çantanın sağlam olması açısından çok önemli. Yani kullandıkça esnemesin diye. Şöyle bakın, ben astar da yapacağım içine. Çünkü şu görüntünün görünmesini istemiyorum. Daha astarla daha güzel oluyor. Evet, bakın bu şekilde. Şöyle bir o kanattan bir bu kanattan girerek böyle sara sara dikiyorum yukarı doğru. Bakın bu şekilde bir bu tarafa batıyorum, bir diğer tarafa batıyorum. Bunu daha sonra iyice sabitleyeceğim ben. Çünkü uzun ömürlü kullanım açısından önemli. Genelde kağıt iplerde ve çantaların sapları falan çok çıkabiliyor, kopabiliyor. Bu mağduriyeti yaşamamak adına bakın bu şekilde yapıyoruz. Ay. Bakın. İyice ben sabitleyeceğim. Şöyle bakın, gösterelim biraz daha sonra uzaktan. Evet. Bu şekilde. Şimdi iyice sabitleyeceğim. İpliklerini temizleyeceğim ve geleceğim. Evet, son olarak bakın askılarını diktikten sonra görüyorsunuz çantamız şahane oldu. Çok cici, çok sevimli bir çanta. Şöyle bakar mısınız? Tabanı bile ne kadar güzel. Ben henüz astar dikmeye fırsatım olmadı ama mutlaka astar diktirip böyle çıt çıt yapacağım. O şekilde çok daha profesyonel, çok daha güzel ve çok daha uzun ömürlü olacaktır. Evet, çantamız bu şekilde orijinaliyle birebir şahane bir çalışma yapmış oldum. Sizler de buraya kadar izlediyseniz beni, çantamı beğendiyseniz videomu beğenmeyi, destek amaçlı küçük bir yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra da çok güzel projelerle karşınızda olacağım. Projelerden hemen haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklamayı unutmayın. Bir projede görüşmek dileğiyle, örgüyle kalın, hoşça kalın.